Bölüm 606, Lo Feng'in kararı. Gerçekten bilmiyorum. Gök gürültüsü tanrısı başını salladı. Büyük kardeşe yardım etmek istiyorum ama büyük kardeş sadece içki içtiğimizde ve o hayal kırıklığına uğradığında bundan biraz bahsediyor. Sonuçta birlikte olan yolumuz, biz gerçek kardeş değiliz ama birbirimize benziyoruz ve ben aslında onu bu konuda ayrıntılı olarak sorguladım, söylemeye istekli değildi. Lo Feng kaşlarını çattı. Onu arayacağım. Lo Feng önündeki havaya hafifçe dokundu. Orada bir ekran belirdi. Lo Feng dokundu ve ağabeyine bir posta gönderdi. Bir süre sonra sade giyimli siyahlı bir Hon gülümseyerek yanımıza geldi ve şöyle dedi: "İkiniz de buradasınız. Üçüncü kardeş, beni aramakta bu kadar aceleniz var mı?" "Abi, otur." Lo Feng dedi. Gök gürültüsü tanrısı Hon'a baktı. Hon onların ifadelerine baktı ve kaşlarını çattı. Otururken şöyle dedi: "Üçüncü kardeş, sen de biliyor musun?" Lo Feng başını salladı ve Hon'a çok ciddi bir şekilde baktı. "Abi, sen ciddi misin?" Hon hiç tereddüt etmeden başını salladı. Birisi Hon'un zihinsel durumuna ulaştığında her şeyi son derece net bir şekilde görüyordu. Tüm evrende büyük kardeşimi cezbedecek kadar yetenekli bir kadının olacağını hiç beklemiyordum. Gerçekten bu kadınla tanışmak ve onun nasıl bir büyüye sahip olduğunu görmek istiyorum. Lo Feng gülümsedi ve dedi ki, tabii ki. Hon başını salladığında hemen anladı. Hon gerçekten aşık olmuş gibi görünüyordu. O kadının Hon'u neden ve nasıl cezbettiğine ve ilişkilerinin nasıl başladığına gelince, bunlar Lo Feng'in kesinlikle takip etmediği şeylerdi. Sorun büyük mü? Lo Feng ağabeyine baktı. Biraz. Hon biraz kaşlarını çatmış görünüyordu. "Abi, bana bunun hangi aile olduğunu ve ailenin arkasındaki ölümsüzün kim olduğunu söyle." Lo Feng Hong'a baktı. "Bana durumu söyle, ben de sana yardım edeyim." Hong, Lo Feng'e baktı. Lo Feng de Hong'a baktı. "Şimdi bu sefer seni rahatsız etmek zorunda kalacağım üçüncü kardeş." Hong ikisini de reddetmedi. Üçü de olağanüstü bireylerdi. Zihinsel durumu üçü arasında en düşük olan Lo Feng bile uzun zamandır olayların içini net bir şekilde görebildiği bir seviyeye ulaşmıştı. Yaptıkları neredeyse her şeyde açık sözlüydüler ve yapamadılar formalitelerle daha az ilgilinin. Ve hepsi birbirlerinin düşüncelerini anladılar. Aile Jiski ailesidir. Ganu evren ülkesindeki 300 aristokrat aileden biridir. Kızın adı Jiking'dir. Hong doğrudan söyledi. Lo Feng başını salladı. Hemen önünde süzülen ekranı açtı. Yanında Hong ve Yıldırım Tanrısı ona baktı. Aramak. Lo Feng, Ganu evrenindeki 300 aristokrat aileden oluşan Jiski ailesine girdi. Ölümsüz varlık ve Jiking hakkında bilgi. Lo Feng'in birincil bölge üyesi olarak yetkisiyle elde edebildiği bilgi miktarı son derece ayrıntılıydı. Pek çok yazı ve pek çok bilgi anında ekranda belirdi. Ekranı tamamen kapladı. Neden tüm bunları göremiyoruz? Gök gürültüsü tanrısı merakla sordu. Buradaki bilgilerin arasında gizli olan kısımlar var. Dolayısıyla bu tür bilgileri hiçbir şekilde ortaya çıkaramazsınız. Lo Feng güldü. Bunlar aynı zamanda sanal evren ağının otorite engellerinin bir parçası. O bunu söylerken Lo Feng yavaşça makalenin en üstüne dokundu. Bir kez açtı. Lo Feng'in Jiski ailesi içindeki ölümsüzlük araştırmasına göre derlenmiş bir bilgi listesiydi. Lo Feng kapıyı açtığı anda şok olmuş bir görünüm sergiledi. "Sorun ne?" Gök gürültüsü tanrısı sordu. Hon'un gözleri de beklentiyle doluydu. "Buradaki bilgi için gereken otorite yüksek değil, burada sanal evrende söyleyebilirim." Lo Feng güldü ve şöyle dedi: "Hepiniz Ganu evreni ülkesinde toplam 13.000'den fazla yıldız alanı bulunduğunu bilmelisiniz. Yalnızca ülke liderinin yönetimindeki ölümsüzlerin sayısı 10 binlercedir. Bunlardan bazılarının büyük katkıları vardır ve güçlü olanlara doğal olarak memur ve imparator unvanları verilmiştir. Ülke düzeyindeki bir imparator veya yetkili, resmi veya imparator düzeyindeki bir ölümsüzden tamamen farklıydı. Bazı başlangıç seviyesindeki evren uygarlıkları gibi en güçlüleri yalnızca evren seviyesinde olabilir, ancak bunlar yine de imparator veya prens ve b'dir. Buradan küçük bir ülkenin imparatoru ya da memuru olmak buna değmezdi. Bir evren ülkesinde imparator olmak çok daha büyüktü.
Sanal Evren Şirketi ve Büyük Balta Dojosu gibi imparatorları da güç ve zenginliğin gerçek zirveleridir. Gerçek Yan İmparatoru gibi o da imparator seviyesindeydi. Ancak Ganu Evren ülkesinin imparatorlarıyla karşılaştırıldığında çok daha yüksek bir pozisyondaydı. Resmi veya imparator seviyesinde bir ölümsüz, yalnızca devasa Balta Dojosu veya Sanal Evren Şirketi gibi süper güçlerin bahşedebileceği bir şeydi. Dahası, birçok evren ülkesi arasında, çoğunda imparator seviyesinde ölümsüzler yoktu. Ganu Evren ülkesinde toplam 32 imparator ve 268 memur var. Ayrıca 300 imparator ve memur da denir. Lo Feng, güçleri son derece büyük, 10.000'den fazla ölümsüz arasında iyi biliniyorlar, neredeyse hepsi resmi seviyedeki ölümsüzler, dedi. Hong ve gök gürültüsü tanrısı dikkatle dinledi. Jiski ailesi, onların bölgesi kar sınırı yıldız alanıdır. Aile ataları, aile adını kuran ilk ata, ölümsüz olan Ajityan Jang denir, resmi seviye adı Gümüş Kar yetkilisidir. Lo Feng, Gümüş Kar yetkilisinin 300 imparator yetkilisine ait olduğunu, ülke liderini en uzun süre takip eden yetkililerden biri olduğunu ve lider tarafından çok beğenildiğini söyledi. Lo Feng konuştukça daha çok kaşlarını çatmaya başladı. Bu Jiski ailesiyle baş etmek kolay değildi, geçmişleri Ganu evreni ülke lideriyle ilgiliydi. Elbette, yukarıdaki lider bu küçük kızın meselelerine karışmaktan rahatsız olmazdı. Çok güçlü, gök gürültüsü tanrısı mırıldandı. Hong oldukça sakin görünüyordu. Jiking. Lo Feng devam etti, evren seviye 9, sayısız yıllar boyunca ender görülen mutlak bir deha. Şimdi evren paralı asker ittifakının çekirdek bir üyesi. Ne? Hong şiddetle ayağa kalktı. Gök gürültüsü tanrısı da gözlerini fal taşı gibi açarak baktı, ağzını kocaman açtı, gerçekten mırıldanması biraz zaman aldı, aman tanrım. İnsanlığın 5 büyük Leviathanı, Sanal Evren Şirketi ve devasa Balta Dojosu biraz daha güçlüydü, diğerleri Evren Paralı Asker İttifakı, Evren 1. Bankası ve Evren Galaksi Bankası biraz daha zayıftı. Ancak ne olursa olsun, beşinin hepsi eşit seviyelerde olsa da, Evren Paralı Asker İttifakı'nın çekirdek üyelerinin girebilmesi için hala mutlak süper dahiler gerekiyordu. O aslında. Hong'un ifadesi karmaşıktı, başını salladı. Şu anda devasa Balta Dojosu'nun çekirdeğine katılmamıştı, hoşlandığı görünüşte normal kızın aslında evrendeki Paralı Askerler İttifakı'nın çekirdek bir üyesi olmasını asla beklemiyordu. 5 Leviathan arasında yalnızca Sanal Evren Şirketi ve devasa Balta Dojosu dahi yarışmalarını düzenleyebilirdi. Bu nedenle diğer 3 güç çoğunlukla dahileri karanlıkta çevrimiçi olarak emdi, bu da emilenlerin pek fazla itibara sahip olmamasına neden oldu. Lo Feng, Hong ve Yıldırım Tanrısı, 3 dünya kardeş birlikte oturuyordu. Evren Paralı Asker İttifakı'nın çekirdek üyesi olsun ya da olmasın, etkilendim, bunun onunla olan ilişkimle hiçbir ilgisi yok. Hong, Lo Feng'e baktı, 3. kardeş, bilgi gördün, bu Jiski ailesi Jiking ile ilişkimi durduruyor, bu sorunu çözmenin bir yolu var mı? Evet ediyorum. Lo Feng hiç tereddüt etmeden başını salladı. Teşekkürler. Hong'un gözleri minnettarlıkla doldu. Lo Feng güldü, abi, bunca yıldır bana yardım ediyorsun, şimdi bu iyiliğin karşılığını verme sırası bende, teşekküre gerek yok. Zihinsel durum eğitimi açısından Hong, bunu hiçbir zaman zahmetle bulmamıştı, sadece Lo Feng'e rehberlik ediyordu. Haha. Hong aniden güldü. Çünkü Hong, içten içe Lo Feng ile ilk karşılaşmasını her zaman hatırlıyordu, yaşı muhtemelen Lo Feng'in büyük babasından bile daha yaşlıydı, dolayısıyla içinde her zaman daha sonraki nesilden küçük kardeşine baktığını, bunu yaptığını hissetti, tamamen doğal bir eğilimdi, Lo Feng'in karşılık vereceğini hiç düşünmemişti. Lo Feng'in ilk bölge villasının içinde Kyuxiang Dağı. Lo Feng sessizce masasının önüne oturdu. Bela, Babata omzuna oturarak alay etti, durumun artık sıkıntılı olduğunu hissediyor musun? Ne büyük bela, ağabey daha önce hiç kişiliğiyle benden yardım istememişti, bu sefer gerçekten istedi, ne olursa olsun, bir şeyler yapmalıyım. Lo Feng gülümsedi, dahası, bu konu benim için gerçekten de çok zor değil, sadece benim bir seçim yapmamı gerektiriyor. Seçenek?
Babata merak ediyordu. Şimdi bu sorunu çözmenin iki yolu var. Lo Feng şöyle dedi, birincisi, öğretmenim Turuyan'a sormak. Onun statüsüyle. Ganlu evren ülkesi bile ona saygı göstermek zorunda, Silvukar yetkilisi doğal olarak sorun devam ettiği sürece daha az hareket etmeye cesaret edemez. Çok büyük, öğretmenim ortaya çıktığı anda sorun çözülür. Bu en kolay ve en doğrudan yöntemdi. Fakat Lo Feng öğretmenini her zaman rahatsız etmek istemiyordu. Öğretmeni gerçekten de ona karşı korumacı ve taraf tutuyordu ve daha önce öğretmeninden hiç yardım istememişti. Ara sıra sormuştu. Lo Feng, öğretmeninin reddetmeyeceğine inanıyordu. Ancak içten içe Lo Feng, gerçekten başka seçeneği olmadığı sürece öğretmenini rahatsız etmemenin en iyisi olduğunu hissetti. İkinci, Babata sordu. İkinci adım artık alan lordu seviyesine geçmem. Lo Feng şöyle dedi, adım attığım an, sanal evren şirketi tarafından hemen vali olarak göndereceğim ve evim olan Ganlu evren ülkesine göndereceğim. Kurallara göre, sanal evren şirketinin Ganlu'sunda olacağım departmanın üst kademesi, en yüksek düzeyde yetkiye sahip olan sanal evren şirketi ile Ganlu evren ülkesi arasındaki köprü olarak. Ganlu evren ülkesindeki ölümsüzler grubu olarak bu görevi üstlendiğim anda, güç sahibi olanlar hala hepsi olacak bana saygı duymalısın. Sanal evren şirketine saygı gösteriyorsun. Lo Feng son derece yüksek otoriteye sahip ilkel bir bölge üyesiydi. Bir bölgenin asli üyesi gönderildiğinde üstlendiği valilik pozisyonu son derece yüksekti. Çünkü sanal evren şirketi içinde ilk bölge üyesi pozisyonu resmi seviyedeki bir ölümsüze benziyordu, yönetici pozisyonu da bunu yansıtıyordu. Doğal olarak Ganlu evren ülkesi departmanının üst kademeleri içindeki en yüksek otoriteye sahip kişiler arasında olacaktı. Atılım yapmaya hazır mısın? Babata şok olmuştu. Geçmeden önce Araf'taki uçuruma girmeyi düşünmüyor muydun? Bu yüzden düşünüyorum. Lo Feng masasına oturup düşünürken kaşlarını çattı. Aslında üçüncü bir yöntem daha vardı, o da artık sanal evrende Gümüşkar yetkilisi Jitianjang ile buluşmaktı. Ancak sonuçta o yalnızca evren seviyesinde bir ilkel bölge üyesiydi ve ilksel bölge üyelerinin düşen yüzdesi son derece yüksekti, yalnızca birkaçı gerçekten ölümsüz hale geliyordu. Ölümsüz olsalar bile normalde yalnızca resmi düzeyde ölümsüz olurlar, çok nadiren imparator düzeyinde bir ölümsüz ortaya çıkarlardı. Jitianjang, trilyonlarca yıldır var olan, Ganlu evreni ülke lideri tarafından son derece saygı duyulan ve tercih edilen eski bir yetkili olan, resmi düzeyde ölümsüz bir kişiydi. Lo Feng gibi küçük bir çocuğa, her an düşebilecek bir çocuğa, üstelik bu çocuğun zaten onu etkilemesine gerek yoktu, en fazla ona biraz saygılı davranırdı, ancak soruna gelince, muhtemelen pes etme. Üçüncü yöntemin garantisi yoktur. Birinci yöntem en yüksek garantiye sahiptir, öğretmen Turuyan İmparatoru evren ülke lideri ile arkadaş olabilir ve sanal evren şirketinin üst kademeleri arasında yer alır. Ortaya çıktığı an, Gümüşkar yetkilisi onu reddetmeye cesaret edemez. İkinci yöntem, vali olacağım ve o zaman çok büyük bir güce sahip olacağım. Sanal evren şirketini temsil edeceğim. Sözlerim eskisinden çok daha ağır olacak. Lo Feng kaşlarını çattı. Ancak ikinci yöntem Araf uçurumundan vazgeçmem gerektiği anlamına gelir. Araf uçurumu, kafa karışıklığı galaksisinin büyük sırrı kesinlikle orada, sadece onu bulamadım. Araf uçurumu en önemli görev, sır kesinlikle daha da büyük. Aniden, Lo Feng'in zihnindeki Lo Fu'nun durumunun görüntüsü belirdi, ifadesi yardım edemedi ama hafifçe değişti, alnından boncuk boncuk terler aktı, bilmeden kendi açgözlülüğünden etkilenmişti. Daha önceki 6 tehlikeli seviye görevinden şaşırtıcı bir şekilde mor yüzağ yaprağını elde etmişti. Bu nedenle karışıklık galaksisinden vazgeçmek istemiyordu. Şans eseri Mosha klanının bir üyesini keşfetmeye gitmişti, bu yüzden birkaç kez ölmesine rağmen yine de onu diriltmeyi başarmıştı. Araf uçurumu en önemli görevdir, eğer kendime fazla güvenirsem muhtemelen ben de orada ölürüm. Lo Feng derin bir nefes aldı, geri adım atma zamanı geldiğinde, geri adım atmalıyım, her zaman sınırlarımı kovalamak, her zaman iyi bir şey olmayabilir.
Dahası, Araf uçurum görevini tamamlasam bile yalnızca 1 milyon puan alacağım. Daha önce elde ettiğim bir mor 100 net yaprak ve o alevsiz altın bu değeri çok aşıyor. Vazgeçeceğim. Son Araf uçurum görevinden vazgeçeceğim ve etki alanı lordu seviyesine ulaşmaya hazırlanacağım. Lo Feng'in gözleri parladı. Aniden, belirli zamanlarda vazgeçmenin kendine has ödülleri olduğunu hissetti. Öğretmen. Lo Feng ekranın önünde duruyordu. Ekranda öğretmeni Turuyan İmparatoru vardı. Sorun ne? Turuyan gülümsedi ve Lo Feng'e baktı. Hocam, her an etki alanı lordu seviyesine geçebileceğimi hissediyorum. Sizce benim için evren seviyesinde kalmam yoksa etki alanı lordu seviyesine girmem mi daha iyi? Lo Feng, gerçek yan imparatoruna baktı, bir karar vermiş olsa da öğretmeninin ne düşündüğünü duymak daha iyiydi. Ah, şimdiden ilerleme kaydedebileceğini mi düşünüyorsun? Turuyan neşeli bir bakış attı ve yüksek sesle güldü, söylemeye gerek var mı? Tabii ki atılım yapmalısın. Eğitim yolunda ihtiyatlı olmanın zamanı vardır ve diğer zamanlarda cesur ve cesaretli olmanın zamanı vardır. Doğal olarak bu sefer ilerlemelisiniz. Tüm engelleri aşmalısınız. O kıdemliler gibi binlerce yıl evren seviyesinde kalmanın ne anlamı var? Etki alanı lordu seviyesine girin, o zaman alan lordu seviyesindeki dahilerle rekabet edeceksiniz, baskı artacak, daha yüksek olun, bunlar gerçekten değerli savaşlardır. Lo Feng'in gözleri parladı. İleri ilerleyin. Her zaman ileriye doğru itecek bir kalbe sahip olmalısınız. Üstelik, sektör lordu seviyesi, menşe kanunu anlayışınızın en hızlı şekilde gelişeceği zamandır. Şu anda yaptığınız her şey sadece küçük şeylerdir. Sektör lordu savaşları en acımasız olanlardır. Gerçek yan İmparatoru Lo Feng'e baktı, şu anda 2 imkansız seviye görevi bitirmiş olmalısın. Bir tane daha için son bir şansın var değil mi? Birini kaçırırsan ne fark eder? Gelecekte puanın azalırsa, öğretmenin parayı bunu yapmak için kullanacak. Puanları takas edip size veririm. İmkansız seviyedeki bir görevin puan ödülleri benim için pek değerli değil. En yüksek döviz kurunda bile 1 milyon puan, 1 milyon karışık unsuru temsil ediyordu. Gerçek yan İmparatoru gibi mutlak bir varlık için gerçekten umursamazdı. Gökyüzü tüyü İmparatoru az önce alevi boşa çıkaran altının bir parçasını fırlatmadı mı? Her zaman ileriye bakan bir kalp mi? Şimdi sadece küçük işleri mi yapıyorum? Lo Feng, ekrandaki öğretmenine gülümseyerek saygılı bir şekilde cevap verdiğini fark etti. Anlaşıldı öğretmenim. Şimdi alan lordu seviyesine geçeceğim. Devam et. Gidip yıldız alanlarını keşfedin, orası güçlüler için doğru yer. Her zaman sanal evren şirketinin koruması altında kalarak asla büyümeyeceksiniz. Turuyan ekranda güldü. Lo Feng başını salladı. Bölüm 607, 4. İş adamı. Altın boynuzlu canavar ve Mosha klanının üyesi çok daha erken bir aşamaya ulaştığından ve ayrıca altın boynuzlu canavar ve toprak bedeni hem etten hem de kandan yaşam formları olduğundan evrim neredeyse tamamen benzerdi. Lo Feng atılımını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başladığında Lo Feng'in vücudunda bir yaşam çekirdeği yoğunlaşmaya başladı. Yaşam çekirdeğinin içinde ruh kristali ve genetik enerji kristali yatıyordu. Tabii ki bu yaşam özü Lo Feng için çok önemli değildi. Yaşam çekirdeği yalnızca onun dünyasal bedeni içindi. Hayat kristali Mosha klanının üyesi içindi. Onun iç dünyasındaki iç çekirdek, 3 bedenin gerçek çekirdeğiydi. Yarım gün sonra, Siyah Dönem kıtasında görev yapan sanal evren şirketi personeli hemen Lo Feng'e koştu. Majesteleri Lo Feng, sanal evren ağına olan bağlantınız aracılığıyla zaten alan lordu seviyesine ulaştığınızı keşfettik. Şirketin kurallarına göre bunu gerçekte onaylamamız gerekiyor. 3 siyah giysili personel Lo Feng'in önünde saygıyla durdu. Lo Feng sadece bir gülümseme ortaya çıkardı. İster bilinç indüksiyon kaskı ister kuantum bilgisayarları olsun, sanal evren ağına bağlanmak için tasarlanmış her şeyin vücut tarama yetenekleri vardı. Bu özellikler çok normaldi ve doğrulukları pek de yüksek değildi. Bu nedenle
Onaylamak için bunları gerçekte kontrol etmeleri gerekiyordu. Anladım. Lo Feng başını salladı. Lütfen ruh enerjinizi ve genetik enerjinizi serbest bırakın. Önde gelen siyah kıyafetli personel saygıyla konuştu. Peki. Lo Feng gülümsedi ve saf ruh enerjisini serbest bıraktı. O onu geri tutmadan önce çevredeki bölgeyi süpürdü. Bundan sonra Lo Feng sağ kolunu uzattı ve göz kamaştıran altın rengi bir ışık fırladı. De. Siyah giysili 3 personelin hepsinin sesi duyuldu. Hepsi ona bakıp başlarını salladılar. Lo Feng'in ruh enerjisi ve genetik enerjisi etki alanı Lord'u seviye 1 seviyesine ulaşmıştı. Majesteleri, lütfen bize bir damla kan verin. Bu, vücudun evrimleşip gelişmediğini test etmemizi sağlayacak. Önde gelen siyah giysili personel şunları söyledi. Lo Feng başını salladı. Parmaklarından bir damla kan damladı ve Asa'ya doğru uçtu. Ruh enerjisini, genetik enerjiyi ve bir damla kanı taramak, bunların hepsi kişinin gücünü test etmenin en doğru yoluydu. Ruh enerjisi kişinin ruhunun seviyesini test edebilir. Genetik enerji vücut seviyesini test edecektir. Bir damla kan vücudun evrimleşip gelişmediğini belirleyecek. Elbette test etmenin çok doğru bir yolu daha vardı ve o da güçlü bir savaşçının ruh enerjisini kullanarak Lo Feng'in bedenine girmesine ve orada bir yaşam çekirdeği olup olmadığını kontrol etmesine izin vermekti. Ancak bu yöntem son derece aşağılayıcı ve tehlikeliydi. Yaşam çekirdeği, kişinin çekirdeğinin olduğu yerde eğer biri tarama şansını kullanarak yaşam çekirdeğini yok etse o dahi anında öldürülmez miydi? Peki bu dahi statüsüyle başka birisinin onu bu kadar kolay taramasına izin verir miydi? Kan testi onaylandı. Majestelerinin bedeni genlik güçlendirmesinden geçebilir ve etki alanı Lord'u seviye 9'a gelişebilir. Lider personel Lo Feng'e gülümsedi. Majesteleri, testlerin sonuçlarının tüm sanal evren ağına gönderildi. Etki alanı Lord'u seviyesine girdiğiniz için majestelerine tebrik ederiz. Teşekkürler. Lo Feng başını salladı. Majesteleri zaten alan Lord'u seviyesinde onaylandığı için, kurallara göre öncelikle vücudunuzu güçlendirmek için bir şansınız var. Öncü personel gülümsedi. Mor gözleri dost canlısıydı, beslenme kabinini zaten getirdik ve sizi alan Lord'u seviye 9'a kadar güçlendirecek kadar yeterli beslenme sıvısıyla hazırlandı. Lo Feng başını salladı. Sanal Evren şirketi de aynen böyleydi. Her dahinin nicelikle ilgili eğitimle zaman kaybetmesine gerek yoktu. Alan Lord'u seviye 1'e adım attığı anda beslenme kabiniyle doğrudan alan Lord'u seviye 9'a geçebilirdi. Önünde taş grisi bir beslenme kabini belirdi. Görünüşte eski olan bu beslenme kabininin yapımının ucuz olmadığı aşikar. Tabii ki en pahalı şey beslenme sıvısıydı. Majesteleri, bu beslenme kabini yalnızca bir kişi için kullanılabilir. Öncü personel gülümsedi ve şunları söyledi. Beslenme kabini dışında sana söylememiz gereken bir şey daha var. Lo Feng ayağa kalktı ve dinledi. İkinci şey, alan Lord'u seviyesine ulaştığın için o zaman gönderileceksin. Lider personel Lo Feng'e baktı. Kurallara göre normalde kendi bölgenize yerleştirileceksiniz. Sizinki Ganu Evren ülkesi. Majestelerinin Ganu Evren ülkesine dönmeye ve sanal evren şirketimizin orada görev yapmaya istekli olup olmadığını bilmiyorum temsilci. Eğer istekli değilseniz başka bir evren ülkesini seçebilirsiniz. Ganu Evren ülkesine gitmeye hazırım. Lo Feng başını salladı. Majesteleri. Önde gelen mor gözlü siyah giysili personel gülümsedi ve şöyle dedi, birincil bölge üyesi olduğunuz için sanal evren şirketinin Ganu departmanındaki konumunuz son derece yüksek olacaktır. Yüksek yetkiye sahip olacaksınız. Bu nedenle kararın verilmesi gerekecek üst kademenin toplantısından geçecekler, sonrasında bir emir gönderecekler. Bu süreç en hızlısı 1 ay, en yavaşı 6 ay sürecek. Lo Feng başını salladı. Her şey bitti, sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğiz. Mor gözlü asa hafifçe eğildi ve arkadaki 2 siyah giysili asa da saygıyla eğildi. S.O.O. 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 3 personel ışık huzmesi haline geldi ve uçup gitti. Lo Feng üçünün gidişini izledi ve oturma odasında arkasına yaslandı. Verimlilik kesinlikle düşük, yalnızca bir sipariş 1 aydan yarım yıla kadar sürebilir. Lo Feng başını salladı ve bağırdı.
Bunca zamandır yanında olan kel ölümsüz Dilan yanına oturdu ve gülümsedi. Majesteleri, siz ilkel bir bölge üyesi olduğunuz için emirler Ganwu departmanındaki en yüksek kişileri içerecektir. Yetki ve otoriteye gelince alacağım faydaları çok büyük olacak. Bu nedenle gelmeden önce her şeyin bir süreçten geçmesi gerekiyor. Söyle bana, hangi pozisyonu alacağım? Lo Feng merak ediyordu. Sanal Evren şirketinin Ganwu departmanında normal şartlar altında en üst düzeyde 3 iş adamı bulunur. Dilan şöyle dedi, Ganwu departmanı askeri tarafa, ticari tarafa ve orduya ayrılmış durumda. 3 iş adamı bu 3 departmanı gözetliyor. Orduda mı var? Lo Feng şok olmuştu. Normal şartlarda bunlar genellikle askeri ve ticari olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Aslında Sanal Evren şirketinin Ganwu departmanı sadece bu iki bölüme ayrılmıştır. Dilan gülümsedi. Askeri departman, Sanal Evren şirketinin yönetiminin bir parçası olan güçlü savaşçıların yanı sıra Ganwu Evren ülkesinde toplayıp yetiştirdikleri dahiler anlamına gelir, bunların hepsi askeri tarafa aittir. İş tarafı. Trilyonlarca işçi var ve oradaki faydalar da çok büyük. Lo Feng başını salladı. Askeri ve iş dünyası, Sanal Evren şirketinin iki ana tarafıydı, bunu uzun zaman önce biliyordu. Ancak, Dilan gülümsedi, engin evrende trilyonlarca ırk var. İnsanlığımız sıklıkla diğer ırklarla büyük savaşlara giriyor. Dolayısıyla, 1008 evren ülkesinde her zaman hazırlanmış bir evren ordusu var. Evren ordusu mu? Lo Feng gözlerini kıstı. Evren ordusunun en zayıfları en azından evren seviyesindedir. Dilan şöyle dedi, belki bir galakside bir evren askeri son derece nadir olabilir. Ancak uçsuz bucaksız bir evren ülkesinde 100 milyonun üzerinde evren seviyesindeki askerden 1 milyon sektör ordundan 10 binden fazla ölümsüzden oluşan bir ordu inşa etmek hala mümkün. Tırnak işareti. Lo Feng nefesini tuttu. Süper orduya 10 binden fazla ölümsüz liderlik mi ediyor? Her evren ordusu, her evren ülkesinin en güçlü ve önemli gücüdür. Dilan, dolayısıyla bu ordunun yönetimi son derece önemli dedi. Lo Feng başını salladı. Doğru, bu kadar korkunç, güçlü bir orduyu kim yönetiyor? Evren ordusu, evren ülkesinin en yüksek seviyeleri tarafından tamamen kontrol edilemez. Dilan, her ülkenin ordusu genellikle ülkenin en yüksek yönetimi tarafından, Sanal Evren şirketi veya orada konuşlanmış Yuju Akse Dojo departmanı tarafından yönetilir, birlikte yönetirler, dedi. Lo Feng şok oldu, sadece Sanal Evren şirketi mi yoksa Dev Balta Dojo'su mu? Sağ. Dilan başını salladı, 1008 evren ülkesindeki 1008 evren ordusu, bunların 504'ü Virtual Universe şirketi ve ülkeler tarafından, diğer 504'ü ise Yuju Akse Dojo'su ve ülkeler tarafından yönetiliyor. Sanal Evren şirketi ve Dev Balta Dojo'su, diğer 3 Leviathan'dan çok daha güçlü gibi görünüyor. Lo Feng inanılmaz derecede şok olmuştu. 5 Leviathan. Ancak diğer 3 Leviathan aslında 1800 evren ordusuna dahil olamıyorlardı. Bunun nedeni, güçlerinin Sanal Evren şirketi ve Dev Balta Dojo'su ile karşılaştırılamamasıydı. Elbette biz çok daha güçlüyüz. Dilan gülümsedi ve başını salladı, 5 dev yaratık her zaman Virtual Universe şirketi ve Yuju Akse Dojo'su tarafından yönetiliyordu. Memleketiniz Ganwu Evren ülkesi, Sanal Evren şirketi tarafından yönetilen 504 içinde çok güzel. Dilan gülümsedi, dolayısıyla oradaki evren ordusu, yüksek yönetim veya Ganwu departmanı ve ülkelerinin üst yönetimi tarafından yönetiliyor. Bu yüzden, normal askeri ve ticari kısmının dışında Ganwu departmanının bir ordu departmanı var. Dilan gülümsedi, elbette, ordu yalnızca ordu departmanının yönetimi tarafından yönetiliyor. Ordu ve iş adamlarının aksine, hepsi kendi departmanları üzerinde mutlak yetkiye sahip. Ancak yine de, ordu hala çok güçlü bir departman. Lo Feng başını salladı. Doğru, bir evren ülkesinin tüm gücünden oluşan bir süper ordu, sadece yönetim olsa bile, Ganwu departmanı askeri departmanı zaten çok güçlüydü. Ganwu departmanının 3 iş adamı askeri lider, iş adamı ve ordu başkanıdır. Dilan güldü, bölümlerden birinin iş adamı olmak için güç gereksinimi, resmi düzeyde ölümsüzdür. 3 resmi seviye ölümsüz mü? Lo Feng içten içe şok oldu.
Majesteleri, tabii ki sizin gücünüz onlarınkinden çok uzak. Ancak şirketteki konumunuz ve gücünüz gerçekten de resmi düzeyde bir ölümsüz. Dilan gülümsedi, dolayısıyla Ganu evren ülkesine döndüğünüz anda o zaman konum seviyeniz 3 iş adamınınkine eşit olacak. Bu nedenle, majesteleri, siz Ganu departmanının 4. iş adamı olacaksınız. Dilan, Lo Feng'e baktı. Lo Feng duyduğu anda nefesini tuttu. Ganu departmanı, evren ülkesinde çok büyük bir güce sahipti, en önemli ordunun bile büyük bir yetkisi vardı. Güçlü Ganu evreni ülke lideri bile sanal evren şirketine boyun eğmek zorunda kaldı. Doğal olarak Ganu departmanının gücü saçmaydı. 4. iş adamı mı? Ama Ganu bölgesinde yalnızca 3 bölüm var. Lo Feng merak ediyordu. Bölüm 608, Tanrı Ülkesi. 3 iş adamı tarafından yönetilen 3 departman. 4. ne yapacaktı? Görünüşe göre majesteleri bu konuda henüz ayrıntılı bilgi toplamamış. Dilan güldü. Lo Feng başını salladı. Onun sorunu, etki alanı lordu seviyesine erken geçmeye karar vermesinin ana nedeniydi. Bu nedenle, bu yeni görev için bilgi toplamaya ve diğer hazırlıkları yapmaya vakit bulamamıştı. Gönderilen ilk bölge üyeleri genellikle elçileri denetleme pozisyonunu alırlar. Dilan dedi. Pozisyonları seviye olarak 3 iş adamınınkiyle benzer. Denetleyici elçi ne yapar? Lo Feng merak ediyordu. Gerçek bir gücü olmayan, sadece bir isim mi? Gerçek güce sahip olmak çok önemliydi. Herhangi bir gerçek güce sahip olmadan tek başına yüksek mevki tamamen işe yaramazdı. Lo Feng dünyadayken bile tüm bu tuhaflıkları biliyordu. Elbette gerçek bir güç var. Dilan dedi. Ve çok büyük. Ah! Lo Feng dikkatle dinledi. Sanal evren şirketimizin Ganu departmanı, evren ülkesi meselelerinin çoğunu yönetmede şirketi temsil ediyor. Ganu evreni ülkesinin ölümsüzleri bile 3 iş adamına tutkuyla iyi davranmak zorunda. Eğer durum buysa, bunların ne kadar şaşırtıcı derecede güçlü olduğunu bir düşünün. 3 mü? Dilan bağırdı. Ve inanılmaz güçleri ve nüfuzları nedeniyle, ölümsüzlerin bile belirli bir açgözlülük ve hırsı olurdu. Zaman geçtikçe, açgözlülükleri ve hırsları nedeniyle, sanal evren şirketinin çıkarlarına zarar verecek bazı şeyler yapmaya başlayacaklardı. Bu da çok normaldi. Lo Feng başını salladı. Aslında bu böyleydi, çünkü iktidar insanları yozlaştırıyordu. Üstelik onların koskoca bir evren ülkesine karşı olan güçleri ve açgözlülükleriydi. Dolayısıyla denetleyici elçi, adından da anlaşılacağı gibi, her şeyden önce bir denetçidir. Dilan gülümsedi. 3 iş adamını denetleyebilir. Herhangi bir hile veya maskaralık keşfettiği anda hemen şirketin genel merkezine rapor verebilir. Kişi ne kadar güçlü olursa olsun tam bir denetimle baş edemez. Üstelik eğer gerçekten bir şeyler oluyor, bu da onların seninle uğraşmaya cesaret edememeleri için bir neden daha. 3 iş adamı doğal olarak gelip sana iyi davranacak ve hiçbir şekilde seninle uğraşmaya cesaret edemeyecekler. Dilan güldü. Sektör lordu olduğunuz ve elçilik göreviniz doğal olarak sona erdiği anda ancak o zaman tekrar rahatlayacaklardır. Sonuçta ilk bölge etki alanı lordlarının sayısı çok az. Muhtemelen 10 binlerce yılda bir veya daha fazla yılda bir, ancak o zaman Ganu evren ülkesine bir denetleyici elçi gelebilir. Lo Feng'in gözleri parladı. Denetleyici elçi mi? Bu, karargahın denetlemeye girmesine benziyordu, güç doğal olarak çok büyüktü. Denetleyici elçinin en temel gücü budur. Dilan güldü, sanal evren şirketi, yetiştirme açısının dışında sizin için yapmanız gereken başka konuları da ayarlayacaktır. Ayrıca tamamlandığında size puan ödülleri verecek birkaç şey de vardır. Lo Feng başını salladı. Etki alanı lordu ve sektör lordu düzeyindeki dahilerin de puan kazanma yolları vardı. Sadece evren seviyesi kadar basit değildi, o kadar da kolay değildi. Lo Feng'in etki alanı lordu seviyesine geldiği haberi hızla Yuxiang Dağı'na yayıldı. Yuxiang Dağı, sanal evren şirketinin en üst düzey dahilerinin buluşma yeri olarak, hepsi ilkel bölgeye bakıyordu. Bu nedenle,
Lo Feng 10 yıl eleme savaşları yoluyla birincil bölgeye ulaştığında dahilerin hepsi doğal olarak biliyordu ve hepsi de şok oldular. Çünkü bu Lo Feng aslında birinci eleme savaşlarında birincil bölgeye ulaştı, yani deli. Kimin aklına gelirdi ki? Sadece 10 yıl kadar sonra aslında alan lordu seviyesine ulaştı ve gönderildi. Lo Feng onu tamamen mi kaybetti? İlkel bölge dahilerimizin %90'ı da herhangi bir zamanda etki alanı lordu seviyesine geçebilir. Ancak kim onun kadar çılgın olabilir ki? Evren düzeyindeki dahiler ile etki alanı lordu düzeyindeki dahiler arasında çok fazla güç farkı var. Mutlak başlangıç bölgesi etki alanı lordu düzeyindeki en zayıf Teha'nın cennet köprüsünün en az 8. seviyesini geçtiğini ve ilk bölgenin en zayıf 10 üyesinin hepsinin geçtiğini duydum. 10. seviye. Etki alanı lordu seviyesine atılan evren seviyesindeki dahilerin en güçlü FTUO'su bile mutlak başlangıç bölgesinde zor kalabiliyordu. Bu Lo Feng delirdi mi? Kim bilir? Halka açık bölgedeki Banyan Ağacı Barı'nın bir standında. O yılki dahi savaşının ilk onu burada toplanmıştı, asıl amacı Lo Feng'i uğurlamaktı. İster Rong Jun ister Bolan olsun, hepsi doğal olarak Lo Feng'in alan lordu seviyesine ulaştığını biliyordu ve hepsi şaşkına dönmüştü. Deli, birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Her zaman senin deli olduğunu düşünmüştüm ama bu sefer beklediğimden daha da çılgın. Rong Jun şarap kadehini kaldırdı, ne kadar dahi olursa olsun. Normalde evren seviyesinde 1000 yıldan fazla kalırlar ve sonrasında bu seviyede kalırlar. Birçoğu binlerce yıl kalır. Ancak siz, deliliğiniz için deli adam, sana kadeh kaldırayım. Haha, Sabage, gel, içelim. Lo Feng de şarap kadehini kaldırdı. Baba. İkisi kadeh kaldırmak için kadehlerini kaldırdılar ve içkilerini içtiler. Deli. Luka ayağa kalktı ve güldü. Evren düzeyindeki dahilerin hepsi genellikle binlerce yıl bu seviyede kalır. Etki alanı lordu düzeyindeki dahiler ise 10 binlerce yıl boyunca yerlerinde kalırlar. Dolayısıyla mutlak başlangıç bölgesinin etki alanı lordu üyeleri, en zayıfları da 8. sırayı geçmişlerdir. Göksel Köprü'nün seviyesi. İlkel bölgedeki en alçak seviye 10. seviyeyi geçti. Bunu biliyorum. Lo Feng güldü, 100 mutlak başlangıç alan lordu arasından 39'u 8. seviyeyi, 58'i 9. seviyeyi, 3'ü 10. seviyeyi geçti. İlk bölgedeki 10 alan lordundan 9'u 10.'yu, biri de 11.'yi geçti, değil mi? Luka şaşkına dönmüştü. Kabindeki diğerlerinin hepsi sustu. Bildiklerine göre Lo Feng şu anda sadece 7. seviyeyi geçmişti. Etki alanı lordu düzeyindeki mutlak başlangıç üyeleriyle arasındaki fark oldukça büyüktü, ilkel bölge üyeleriyle çok daha az fark vardı. Korkacak ne var? Alan lordu seviyesinde yeterlilik savaşları her 1000 yılda bir yapılır. Bir sonrakine hala birkaç yüzyıl var. Lo Feng güldü. Birkaç yüzyıl sonra gücüm artacaktı. Bunca zamandır sessiz kalan Bolan aniden başını kaldırdı, sesi soğuktu, birkaç yüzyıl içinde 10. seviyeyi geçme garantin var mı? Lo Feng bir süre sessiz kaldı. Her 3 seviye cennet köprüsü için bir bariyerdi, 1-3, 4-6, 7-9, 10-12. Dolayısıyla 9. seviyeden 10. seviyeye geçiş büyük bir farktı. 10 binlerce yıl boyunca eğitilmiş mutlak dahiler. Bu kadar dahi savaşı ve kahraman savaşı var. 10. seviyeyi geçmeleri çok uzun sürdü ama yine de onlardan sadece 10 tane vardı. Ve bu 10 tanesi kendi deha yarışmalarının, kahraman yarışmalarının veya sanal evren şirketi içinden beslenen zirve dahilerin en istisnai olanlarıydı. Hepsi etkileyiciydi. Yine de 10. seviyeyi geçmek için 10 binlerce yıldan fazla zaman harcadılar. Basitçe 9'dan 10'a kadar olanın, 1'den 9'a kadar olanların toplamından daha zor olduğu söylenebilir. Garantiniz var mı? Bolan, Lo Feng'e baktı ve tekrar sordu. Haha. Lo Feng güldü, en azından buna devam edecek cesaretim var. Dahası, gelecekte ne olacağını kim bilebilir? Masanın etrafındaki grup sessizdi. Hepsi Lo Feng'in sonsuz olasılıklarla dolu kalbinin her zaman ileriye baktığını hissettiler. Bu, asla geri adım atmama inancıydı. Her ne kadar bunu anlasalar da, bunu asla ondan öğrenmediler çünkü Lo Feng, ilksel bölge evren düzeyindeki kimliğini kırdı ve hiçbirinin ilksel bölgeye girme yeteneği yoktu. İlkel bölgeye, siyah dönem kıtası.
Majesteleri, endişelenmeyin. Dilan, Lo Feng'e baktı. Merak etme. Lo Feng kaşlarını çattı. İlk bölgeye, Ganu evren ülkesinden çok uzakta. Işık hızının 50 katına ulaşan bir evren gemisinde otursam bile bu bir yıldan fazla zaman alır. Bir yıldan fazla bir süre, çok iyiyim. Ağabeyimin sorunu için endişeleniyorum. Ancak bu yıl içinde neler olacağını kim bilebilir? Öğretmenimin başına bela açmadığım sürece. Majesteleri, başka çare olmadığı sürece atayı rahatsız etmemek daha iyi. Keldidan söyledi. Elbette anlıyorum. Lo Feng kaşlarını çattı, ancak uçuş zamanı. Majesteleri. Kelmadam gülümsedi, daha önce de söyledim, endişelenmene gerek yok. Evrende, evren gemilerine güvenmek dışında, Ganu evren ülkesine ulaşmanın daha hızlı bir yolu daha var. Ah! Lo Feng şok oldu, başka ne olabilir ki? Majesteleri ilkel Kaos şehrine gitmeliydi. Kelmadam gülümsedi. Lo Feng başını salladı. İlk Kaos şehri, ilk evrenin içindedir. Ve bizim kadim gerçek evrenimizle karşılaştırıldığında ilk evren, onların mesafeleri son derece yakındır. Ancak ne kadar yakın olursa olsun, Ganu evren ülkesine gitmemizden hala çok daha uzakta. Kelmadam şöyle dedi, ama o zamanlar ilkel evrene gittiğinizde bu çok hızlı değil miydi? Lo Feng başını salladı, gerçekten çok hızlı, çünkü evrenin yollarını kullandık. Lo Feng o zamanlar 9 bıçaklı şövalye gemisinde oturduklarını, evren yollarından ilkel evrene uçtuklarını açıkça hatırladı. Bu yolda zaman akışı düzensizdi ve bu durum pek çok dahiler için rahatsız ediciydi. Doğru, evren yolları. Kelmadam başını salladı ve sadece öyle değil, majesteleri gibi Kara Ejder Dağı İmparatorluğunda yaşayan insanlar için bu imparatorluk, Kara Ejder Dağı'nın kutsal toprakları tarafından desteklenmektedir ve bu kutsal topraklar aslında bir tanrı ülkesidir. Ve kutsal toprak Kara Ejder Dağı'na gitmek için belirlenmiş bir yol var. Lo Feng başını salladı, bu onun da bildiği bir şeydi. Ve tanrı ülkelerinin hepsi evren uzayının kendisi arasında örülmüştür. Kelmadam Dilan gülümsedi. Tanrı ülkesini gerçek evrene bağlayan yolların hepsi yollardır. İster bir tanrı ülkesindeki uzay yolu, ister daha yüksek seviyedeki ilkel evren yolları olsun. Bunların hepsi ulaşım yollarıdır. Dilan gülümsedi. Aslında 100 milyon ışık yılı mesafeyi kat ediyor, patikalarla oraya anında ulaşabiliyoruz. Bunların hepsi sabit uzay yolları. Dilan şöyle haykırdı, herhangi bir sabit yol, bağladıkları yerler arasındaki mesafe ne kadar uzaksa, inşaat fiyatı da o kadar yüksek olur. Yakın sabit bir yol olsa bile 10 binlerce karışık unsur ödemek gerekir. Daha da ileri gidersek, orada bir tane oluşturmak için milyonlarca ila 10 milyonlarca karışık element bulunabilir. Lo Feng şok olmuştu. Sabit yolların fiyatı gerçekten çok büyüktü. Sabit yolları kullanmak dışında. Dilan gülümsedi, tanrı ülkeler aslında tek seferlik transfer yapabilirler. Tanrılar ülkesindeyken, daha önce evrenin herhangi bir yerinde bir işaret bırakmış olduğum sürece, tek seferlik bir transfer olarak uzay yoluyla oraya anında transfer olabilirim. Dilan bağırdı. Bu tür transferlerin ücretleri daha küçüktür. Ancak, bunu her yaptığınızda, uzayda bir yol yapmanız gerekir ve mesafeye göre fiyat farklı olacaktır. Buradan tanrı ülkeme, kaynaklardaki yaklaşık 3 karışık elementi alacak bir yol yaratmam gerekiyor. Tanrı ülkemden, Ganu evren ülkesine giden, yaklaşık 5 karışık elementi alacak bir yol yaratmam gerekiyor. Dilan dedi. Lo Feng şok olmuştu. Tanrı ülkesinden bir kez transfer yapmak için yaklaşık 8 karışık unsur mu gerekiyordu? Pek çok ölümsüzün 10.000 karışık elemente kadar serveti bile yoktu, kendi öğretmeni bile bu transfere dayanamazdı. Ekstra uzun bir mesafe boyunca bir yol oluşturmak daha fazla enerji kullanımına yol açacaktır. Dolayısıyla ölümsüzler bile evren gemilerini kullanmaya daha alışkındır. Dilan dedi. İnanılmaz derecede acil bir mesele olmadığı sürece ya da kaçmak vesaire değilse, ancak o zaman tanrı ülkelerine geri dönmek için bu anlık yolculuğu kullanmayı seçerler. Veya tanrı ülkelerini başka bir yere seyahat etmek için kullanmayı seçerler. Lo Feng içten içe şok oldu.
Tanrı ülkesi, bir ölümsüzün hayatının önemli bir yarısıydı, içinde özel bir enerji bulunan, inanılmaz derecede gizemli bir varoluştu. İlk evrene doğru sabit bir yol yapmalarına şaşmamalı. Aksi takdirde her gidiş dönüşte bir yol oluşturmanın bedeli, sanal evren şirketinin bile sıkıntı hissedeceği bir bedeldi. Lo Feng içeriden bağırdı. Ganlu evren ülkesine dönüş yolculuğunda zamandan tasarruf etmek için çok büyük miktarda kaynak gerekecekti. Bölüm 609, Ganlu evren ülkesine gidiş. İlkel bölge, en eski evren gizli bölgelerinden biriydi ve inanılmaz derecede genişti. Siyah dönem kıtasında. Saraylar grubu, uçtan uca görmek imkansız olduğundan sürekli devam ediyordu. İlkel bölge dahilerinin birçok nesli burada kaldı. Tüm siyah dönem kıtasının kontrol merkezi 66 katlı tamamen siyah bir kuleydi. En alt seviyenin bile uzunluğu ve genişliği 1000 kilometrenin üzerindeydi ve yüksekliği 10.000 kilometreye ulaşıyordu. Bu kule etrafındaki alanı kontrol ediyordu. Kulenin 45. seviyesinde bulanık bir hassas ekipman, ekranlar ve saire vardı ve bunların etrafında çok sayıda gümüş giysili personel ve çok az sayıda siyah giysili personel vardı. Yukarıdaki salonun etrafında uçuşan devasa ekranlar birdenbire aydınlandı. Bir evren gemisine binmek ve ilk bölgeyi Ganlu evren ülkesine doğru terk etmek istiyorum. Bir anda tüm salonda bir ses yankılandı. Salondaki siyah giysili personelin hepsi anında başını kaldırdı. Orada ekranda bir silüet belirdi, gümüş zırhlı siyah saçlı gençti. Majesteleri Lo Feng. Lo Feng hemen Ganlu evren ülkesine gitmek istiyor mu? Emir gönderilmedi değil mi? Buradan Ganlu evren ülkesine olan mesafe oldukça uzak. En istisnai F dereceli evren gemisinin bile ulaşması 1 ile 2 yıl sürecektir. Siparişin gelmesi en uzun süre muhtemelen yarım yıldır. Bu garip değil, artık yola çıksın. Siyah giysili personelden oluşan grup usulca tartışıyordu. Siyah giysili personelden biri kontrol panosuna doğru yürüdü ve bir düğmeye bastı ve saygılı bir şekilde cevap verdi. Majesteleri Lo Feng, isteğiniz kontrol sistemine gönderildi. Yetki verildiğinde hemen işleme alınacaktır. Kara dönem kıtası, Lo Feng'in sarayının üzerindeki havada tamamen siyah, düz bir evren gemisi süzülüyordu. Evren gemisinin içinde. Dilan, gemin gerçekten fena değil. Bu F sınıfı bir evren gemisi. Pek çok ölümsüzün bile böyle bir F sınıfı gemi inşa edemediğini duydum. Lo Feng kontrol odasındaki kanepeye oturdu, etrafına baktı ve iltifat ederken gülümsedi. Bu yan yıldız gemisi, harika bir çalışmayı tamamladıktan sonra öğretmenimin bana verdiği bir ödüldü. Dilan yan taraftaki kanepede oturuyordu. Ödül? Lo Feng tamamen şok olmuştu. 3. son sınıf öğrencisi gerçekten cömertti. Bu gemi onun Yunmo gezegen gemisinin sadece biraz altındaydı, ancak sonuçta yine de F sınıfı bir gemiydi. Usta, yetkiyi zaten aldık, hemen gidebiliriz. Kontrol panelinin üzerindeki ekranda sevimli bir kız görüntüsü belirdi, sesi temiz ve netti. Hadi yola çıkalım. Dilan emretti. Evet. Gemi hemen harekete geçti ve hızla gökyüzüne doğru uçtu, bulanıklaştı ve hızla uzaya doğru uçtu. Siyah dönem uzayının kenarına doğru uçarken, hemen uzay dalgalandı ve gemi dalganın içinden geçti. Yarım gün sonra, yan asterisk gemisi uzayda yüzen devasa bir yassı balık gibiydi. Majesteleri, biz zaten ilkel bölgeyi terk ettik. Dilan gülümsedi. İlk bölge, sanal evren şirketinin çekirdeğidir. Tanrı ülke transferime oraya başlamaya cesaret edemedim ama artık bu mümkün. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Lo Feng ayağa kalktı. Geniş alana bakarken yüzü beklentiyle doluydu. Bu tanrısal ülke transferini ne görmüş ne de deneyimlemişti. Hızlı olacak. Siyah cübbeli kel Dilan onun yanında ayağa kalktı ve köken yasası enerjilerinden güçlü dalgalar oluşmaya başladı. Gözleri etraftaki sonsuz boşluğa baktı. Aniden vücudundan inanılmaz derecede göz kamaştırıcı bir ışık parladı, anında yayıldı ve dışarıdaki kilometrelerce alanı kapladı. Tüm evren gemisi bu kör edici ışıkla kaplanmıştı. Bu
Kör edici ışığın içinde kalan Lo Feng de geniş gözlerle bakarken şok oldu. Kör edici ışıkta altın sarayı belli belirsiz görebiliyordu. Burası tanrıların ülkesi mi? XYU. Geminin tamamı anında ışık yolunu takip etti ve hızla tanrı ülkesine girdi. Tanrı ülke transferi bir nevi uzak mesafe ışınlanmaya benziyordu. Ancak bu düzeyde bir ışınlanma, kişinin köken yasalarını anlayıp ışınlanmak için uzay yasasını kullanması sonrasındaki türden bir ışınlanma değildi. Daha ziyade, tanrı ülkelerinin içinde sahip olduğu özel enerjiydi, bir tanrı ülkesi yaratıldığı anda orada olan bir yetenekti. Yan yıldızı tamamen kör edici ışık tarafından yutuldu ve orijinal alandan anında kayboldu. Ölümsüz Dylan'ın tanrı ülkesinde. W.A. Lo Feng kontrol odasında duruyordu. Dış simülasyon sayesinde dışarıdaki güzel tanrı ülkesini görebiliyordu. O yeşil mavisi rengi dışarıda uçsuz bucaksız bir okyanus gibiydi, okyanusun üzerinde dalgalar vardı. Sonsuz maviliğin üzerindeki havada, neredeyse yıldıza benzeyen altın bir saray süzülüyor, parlıyor ve tüm tanrı ülkesini aydınlatıyordu. "Burası benim tanrı ülkem." Dylan, Lo Feng'in yanında durdu ve gülümsedi. "Ne kadar güzel ve görkemli." Lo Feng, tüm tanrı ülkesi okyanusunu aydınlatan uzaktaki altın tapınağa baktı. "Majesteleri, tanrılar ülkesi bir Uneding'in en önemli yeridir." Dylan yanında durdu ve Lo Feng'i uyardı. "Bu yüzden kişi asla tehdit içeren düşmanları tanrı ülkesine getirmemelidir. Tanrı ülkesini işgal ettikleri an, bu gerçekten ölümüne bir savaş olur. Tanrı ülkesi parçalandığında, ölümsüzler bir şekilde hayatta kalmayı başarsa bile, sonsuza kadar bir geleceği olmayacaktı." Lo Feng başını salladı. "Ayrıca tanrı ülke uzay transferinin, bölgede başka ölümsüzlerin bulunmadığı çok güvenli bir yere gönderilmesi gerekiyor." Dylan dedi. "Çünkü transfere başladığımız anda bu, tanrı ülkesinin yerini ortaya çıkaracaktır. Eğer diğer ölümsüzler sizin tanrı ülkenizin nerede olduğunu keşfederse bu bir kabus olur." Lo Feng başını salladı. Tanrı ülkesi kişinin özüne benziyordu. Son derece önemliydi. Kişi bunu asla başkalarına açıklamamalıdır. Bu sefer Dylan, Lo Feng ve muhafızlarının tamamını kendi tanrı ülkesine getirmişti. Ancak gardiyan ekibinde başka ölümsüz olmadığından, Dylan için herhangi bir tehdit oluşturmuyorlardı. "O halde şimdi Ganu evren ülkesine gidelim mi?" Dylan, Lo Feng'e baktı. Lo Feng başını salladı. Dylan'ın bedeni güçlü yasa enerjileri yaymaya başladı, aynı anda altın saray aniden aydınlandı ve parlak bir şekilde parıldayarak bir ışık sütununa dönüştü. Gümbürtü. Işık sütunu gökyüzüne koştu. Ve evren gemisi hızla sütuna doğru uçtu, doğrudan sütuna doğru uçtu ve onun içinde gözden kayboldu. S.O.O. Süper uzun mesafe ışınlanma tamamlandı, göz kamaştıran ışık sütunu ortadan kayboldu. Ganu evreni bölgesindeki isimsiz bir mineral gezegende, göz kamaştırıcı bir ışık huzmesi ortaya çıktı ve bu ışıktan düz bir gemi ortaya çıktı. "Majesteleri, şu anda Ganu evreni ülkesinin Rojtaş yıldız alanındayız." Dylan kontrol odasında Lo Feng'in yanında durdu ve gülümsedi. "Ölmez enerjimin bir kısmını daha önce burada bırakmıştım. Dolayısıyla, mesafe ne kadar uzak olursa olsun, bu enerjiyi tanrı ülkem aracılığıyla hissedebiliyorum ve tanrı ülkem aracılığıyla doğrudan ışınlanabiliyorum. Işınlanmayı yapabilmek için bitmeyen bir enerji mi bırakmanız gerekiyor?" Lo Feng merakla sordu. "Evet." Dylan başını salladı. "Transferi yapmak için varış yerini onaylamam gerekiyor. Ve her ölümsüzün enerjisi eşsizdir, hepsi her bireye özeldir. Dolayısıyla bir işaret yapmak için kullanılabilir." Lo Feng başını salladı. "Bir ölümsüzün enerjisi her biri için benzersizdi, hepsi birbirinden biraz farklıydı. Söylediğinize göre, tanrıların ülkesini ışınlanmak amacıyla kullanabilmek için, oraya özel olarak bırakılmış bazı eşyaların olması mı gerekiyor?" Lo Feng kaşlarını çattı. "Bu aynı zamanda, bu yerlere daha önce gittiğin anlamına da geliyor." Dylan güldü, "Mesela daha önce hiç gitmediğim yerlere doğal olarak ışınlanamıyorum." "Bu gezegen Yeşim Kubbe gezegeninden ne kadar uzakta?" Lo Feng sordu. "Bu işaret konumu,
Geride bıraktığım birçok gezegen arasında Jade Dome'ye en yakın olanıdır. Dylan dedi. Buradan evren transferine girip karanlık evrende ışık hızının 50 katı hızla ilerlersek bu yaklaşık 12 gün sürer. Ah! Lo Feng başını salladı. 12 gün. Uçsuz bucaksız evrende seyahat etmek için 12 gün almak gerçekten de son derece kısa bir süreydi. Hadi yola çıkalım. Lo Feng gülümsedi. Evet. Dylan başını salladı. Lo Feng dinlenme odasına döndü. Bu Dylan'ın kendisi için özel olarak hazırladığı bir kulübeydi ve son derece lükstü. Sadece bir el hareketiyle Lo Feng beslenme kabinini uzay yüzüğünden aldı ve yere dikti. Beslenme kabinini kullanacak zamanı bulamadım. Lo Feng içindeki besin sıvısına baktı ve düşündü. Dünya bedenimin etki alanı Lord seviye 1'den etki alanı Lord seviye 9'a yükselmesi muhtemelen 6 ay sürecek. Ve büyük biraderin sorunu üzerinde çalışmakla meşguldüm, yalnızca ara sıra kullanabiliyorum beslenme kabini. Hua! Lo Feng'in kimliği doğrulandıktan sonra beslenme kabini otomatik olarak açıldı. Bundan sonra Lo Feng çıplak olarak içeri girdi ve buz gibi değerli beslenme sıvısının içine yattı, zengin ve sonsuz özel enerjisi anında cildine, kaslarına, organlarına sızmaya başladı, vücudunu hızla değiştirmeye başladı. 12 gün sonra, Dylan, Lo Feng'i uyandırdıktan sonra onu kontrol odasına çağırdı. Majesteleri, 10 sektör lordu seviyesindeki muhafız saygıyla eğildi. Lo Feng başını salladı. Bu yolculuk boyunca sektör lordu, etki alanı lordu ve evren düzeyindeki muhafızların hepsi evren gemisinin içinde kaldı. Ancak şimdi, varış noktasına ulaştıktan sonra 10 sektör lordu kameralarından çıktı. Dylan gülümsedi ve dışarıdaki alanı işaret etti. Majesteleri, bakın, burası Jade Kubbe gezegeni. Lo Feng kontrol odasından baktı. Uzak uzayda inanılmaz derecede göz kamaştıran bir gezegen yatıyordu, dış yüzeyi tamamen yeşiliydi. Majesteleri, Jade Dome gezegeni 9, 1. sınıf idari gezegenden biridir. Ganlu evren ülkesinin toprakları çok geniş olduğundan, bu 1. sınıf idari gezegenleri farklı bölgeleri yönetmek için kullanıyorlar ve Jade Dome gezegeni, dünyanın merkezidir. Burada 1000 yıldız alanı var. Dylan gülümsedi ve açıkladı. Ve gezegenin kendisi Tanrı ülkesi içinde özel olarak inşa edildi, doğal olarak oluşmadı. Tüm gezegenin çapı 980 kilometre, yani normal bir gezegen büyüklüğünde. Lo Feng gülümsedi, sağdaki Jade Dome gezegeninde bir evren galaksi bankası var. Elbette. Dylan başını salladı. Birazdan Evren Galaksi Bankası'na para aktaracağım ve bu 8 karışık unsuru size iade edeceğim. Lo Feng gülümsedi. Evren Galaksi Bankası. Öğretmeninin ona bıraktığı mirası geri almanın zamanı gelmişti. Bölüm 610, Öğretmenin Mirası. Undings, büyük miktarlarda servet kazanmak için genellikle riskli görevler yapmak zorunda kalıyordu. Yaşam süreleri 100 milyonlarca yıldan fazla olan pek çok normal ölümsüzün zenginliği 10.000 karışık elemente kadar çıkabilir. Ortalama olarak her 10.000 yılda bir karma element bile kazanamıyorlardı. Bu aynı zamanda ölümsüzlerin, Tanrı ülkelerini ışınlanmayı kullanmak yerine, seyahat etmek için evren gemilerini kullanmayı tercih etmelerinin nedeniydi. İmparator seviyesindeki ölümsüzler bile evren gemilerini kullanmaya alışıktı. Çünkü, Tanrı ülkesine transfer için kullanılan servetin miktarı kesinlikle şok ediciydi. Ve bu ölümsüzler için birkaç yıl seyahate ayırmanın hiçbir anlamı yoktu. Kendilerini sadece hukuk çalışmalarına kaptıracaklardı ve sonunda gözlerini açtıklarında çoktan birkaç yıl geçmiş olacaktı. Majesteleri, bu gereksiz. Dylan dedi. Hayır, ısrar ediyorum. Jade Dome gezegenine bu kadar hızlı ulaşabilmemizin tek nedeni Tanrı ülke transferiydi. Ve Tanrı ülke transferi o kadar çok kaynak kullanıyor ki, tüm faturayı sana nasıl ödetebilirim? Lo Feng güldü. Uzaktaki güzel gezegene baktığımızda, Jade Dome gezegeninin rengi evime çok benziyor. Majesteleri evde mi? Dylan, Lo Feng'e baktı.
Lo Feng başını salladı. Dünya, geri dönmesinin üzerinden 200 yıldan fazla zaman geçmişti. F sınıfı evren gemisi, Jade Dome gezegeninin atmosferine yaklaştığında, Lo Feng ve tüm muhafız grubu kabin kapısından uçarak dışarı fırladılar. Dilan el salladı ve F sınıfı evren gemisi havada gözden kayboldu. "Hadi Jade Dome gezegenine gidelim." Lo Feng emretti. "Evet majesteleri." Ölümsüz, 10 sektör lordu, 100 etki alanı lordu ve 1000 evren seviyesi askerden oluşan muhafız ekibi hemen hep birlikte cevap verdi ve hemen Lo Feng'in etrafını sararak gezegene doğru uçan güzel bir ışık huzmesine dönüştü. Hızla atmosferi geçip içeri girdiler. Anında Lo Feng inanılmaz derecede görkemli antik kenti, birçok antik kenti görebiliyordu. Yukarıdan bakıldığında hiç de teknolojik görünmüyordu. Majesteleri, 1000 yıldız alanının merkezi, 9 Ganu evren ülkesinin 1. sınıf idari gezegenlerinden biri, sayısız sektör lordu ailesi ve hatta ölümsüz ailelerin burada bölümleri var. Dilan aşağıda, yaklaşmakta oldukları antik kente baktı. Dolayısıyla güçlüler Jade Dome gezegenindeki bulutlar gibi sayısızdır. Sektör lordu savaşçılar bile düşük profilli kalmak zorundadır. Lo Feng başını salladı. Ganu evren ülkesinde çok fazla ölümsüz vardı. Bu nedenle muhtemelen Jade Dome gezegeninde de onlardan çok sayıda var. "Hadi şehre girelim." Lo Feng emretti. Evet. Lo Feng'in liderliğinde 1000'den fazla kişiden oluşan bu ekip hemen karaya çıktı ve şehre girdi. Yeşil Kubbe gezegeni, Buxiangshui şehrinin yönetimi 108 şehir arasında katıydı. Büyük ailelerin öğrencileri veya diğer yıldız alanlarından sektör lordları bile kurallara uymak zorundaydı. Şehre girdikleri andan itibaren uçmaları ve şehre inmeleri yasaklandı. Bunu yapmaya cesaret edenler kesinlikle Ganu evren ülkesinin üst kademeleriydi. Ve bu şehirde uçmak da yasaktı. Bakmak. Bu grup insan gerçekten de içeri uçtu. Birkaç yüz metre uzunluğundaki geniş bir patikada görünüşleri çok çeşitliydi. Jade Dome gezegeninin yüksek statülü sakinlerinin hepsi, yukarıdan inen grubun siyah bulanıklığını gördüklerinde şokla baktılar. Bu grup, özellikle de yaydıkları dünya enerjileri, neredeyse inen kara bir buluta benziyordu. Kimisi yanıyor, kimisi buz gibi ya da dağ gibi ağır. 10 sektör lordunun doğal olarak yaydığı enerji aşağıdaki insanları şok etti. Her ne kadar Jade Dome gezegeninde sektör lordlarını görmek nadir olmasa da, onlar hala güçlü ve saygın varlıklardı. Sonuçta, yüksek seviyedeki ölümsüzler kendilerini gösteremeyecek kadar tembeldi ve yalnızca 10.000 yılda bir ortaya çıkıyorlardı. Dolayısıyla sektör lordları burada yaşayanların normalde gördüğü en güçlü kişilerdi. 10 sektör lordu. Ve hepsi kendi kanunları tarafından tanınıyor mu? Bütün bir yıldız alanında bile 10 sektör lordunun tamamının kendi kanunları tarafından tanınmasını sağlamak zordu. "Hadi gidelim." Lo Feng emretti ve grup hızla bulanıklaşıp gitti. "O insanlar kim? 10 sektör lordu? O nereli?" Sokaklardaki pek çok sakin, tamamen şok olduklarından birbirlerine baktılar. Burada güçlü bir aile kurmak için tek bir sektör lordu yeterliydi ve aslında 10 tanesi bir kişiyi mi takip ediyordu? Bu gümüş zırhlı siyah saçlı genç, 300 imparator resmi ailesinden birinin önemli çekirdek üyelerinden biri mi? En çok şımartılan da o olmalı. Aksi takdirde 10 sektör lordunun kendisini takip etmesini nasıl sağlayacaktı? Daha önce yanlış görmediğimi eminim, 1000'den fazla insan arasında en zayıf olanı evren seviyeleriydi. Sokaklardaki birçok sakin tartıştı. Hepsi Lo Feng'in Ganu evren ülkesindeki zirve ailelerin en önemli çekirdek üyelerinden biri olması gerektiğini düşünüyordu. Yoksa çevresi bu kadar kalabalık olmazdı. 1. sınıf idari gezegen Jade Dome gezegeninde bile böyle bir sahneyi görmek nadirdi. Lo Feng ve büyük grubu belirli bir Xiangshui şehrinin lüks villasına girdiler. Buna Kırlangıç Dağ villası deniyordu. Burada, Xiangshui şehrinde maliyetler gerçekten çok yüksek. Bunun gibi bir villayı, sanal evren ağından satın almam 2 milyar evren dolarına mal oluyor. Lo Feng güldü ve şöyle dedi. Küçük bir galaksi satın almak yalnızca yaklaşık 100 milyar evren dolarına mal olur. Sermayesi olmayanlar burada, bu gezegende gerçekten büyük bir villa satın alamazlar. Haha, oldukça pahalı.
Ancak majesteleri için bunun hiçbir anlamı olmamalı. Majesteleri halka açılmaya karar verirse, Ganu Evreni ülkesi sizin için uzun süredir her şeyi hazırladı, bu villayı satın almanıza gerek yok. Göz önünde olmayı seviyorum, anladın mı? 10 sektör lordu gülümsedi ve kabul etti. Lo Feng gülümsedi ve başını salladı ve emir verdi, pekala, bu villa Jade Dome gezegenindeki yaşam alanımız olacak. Dilan, beni takip et, geri kalanlar bir süre burada kalabilir. Evet majesteleri. 1000'den fazla gardiyanın tamamı yanıt verdi. Lo Feng başını salladı. Hadi gidelim Dilan. Lo Feng dışarı çıktı. Beni Evren Galaksi Bankası'na kadar takip edin. Evet. Dilan başını salladı. Jade Dome gezegenindeki 108 şehrin her birinin bir Evren Galaksi Bankası vardı. Sonuçta bu gezegende yaşayanlar son derece zengin ve statü sahibi insanlardı. Gezegendeki en normal yaşam alanları bile birkaç galaksideki tüm yaşam gezegenini satın almaya yetiyordu. Buraya konulan temel seviye uygarlıkların soyluları alt sınıf olarak kabul edilir. Evren Galaksi Bankası'nın burada 108 bina inşa etmesi hiç de garip değildi. Evren Galaksi Bankası. Lo Feng uzaktaki devasa gümüş gökdelenine baktı, çok sanatsal yapı kilometrelerce çim alanlarla çevrelenmişti, diğer yıldız alanlarından birçok insanın üzerinde tartıştığı görülebiliyordu. Öğretmenin bana bıraktığı hesapta ne kadar para var acaba? Lo Feng düşündü. Sonuçta öğretmen Yunmo gezegen gemisine ve bulutla temas eden asmaya büyük miktarda para harcamıştı. Ancak onun güç seviyesi, resmi ölümsüzlük seviyesi göz önüne alındığında serveti bol olmalı. O içeride düşünürken, Lo Feng ilerlemeye devam etti ve Dilan'la birlikte hızla gümüş gökdelenin ana girişine ulaştı. Saygıdeğer konuk, Evren Galaksi Bankası sizi ağırlıyor. Girişin yanında duran bir robot saygıyla konuştu. Bu ses, basit bir ruh etkisi ile aşılanmıştı ve onu duyanların inanılmaz derecede rahat hissetmesini sağlıyordu. Büyük salonun içinde bir grup oturuyordu. Hepsi sırayla işlerini halletmek için resepsiyona doğru yola çıktılar. Lo Feng ve Dilan sessizce orada durdular. Bankanın yapay zeka sistemi Lo Feng ve Dilan'ı yaşam enerjilerine göre taradı ve hızlı bir şekilde kimliklerini doğruladı. İnsanlığın 5 levyatanından biri olan Evren Galaksi Bankası, veri tabanında ilk bölge üyesi Lo Feng ve ölümsüz Dilan için yaşam enerjileri bilgisine sahipti. Lo Feng ve Dilan'ın son derece yüksek statüleri vardı. Bu şubenin daire başkanının bile burada onlara yardımcı olacak yetkisi yoktu. İkiniz lütfen beni takip edin. Yeşil giysili güzel bir bayan yan taraftan resepsiyon masasından çıktı ve Lo Feng ve Dilan'a saygılı bir şekilde şunları söyledi. Lo Feng ve Dilan yeşil giysili kadını takip ederek bulut asansörüne bindiler ve hızla bankanın 9. kattaki salonuna ulaştılar. İki misafir. Bayan gülümsedi ve şöyle dedi. İkinizin de durumları son derece yüksek olduğundan şubemizde size yardımcı olacak yeterli yetkiye sahip kimse yok. Bu nedenle siz ikiniz yalnızca Galaksi Bankamızın yapay zeka sistemiyle etkileşime girebilirsiniz. Lo Feng ve Dilan başlarını salladılar. Bu gizlilik ve mahremiyet dikkate alınarak yapıldı. Kişinin statüsü ne kadar yüksekse bazı konuşmaların gizli kalması da o kadar zor oluyordu. Dilan, sen burada kalabilirsin, ben gireceğim. Lo Feng dedi. Evet. Dilan başını salladı. Hua. Büyük salonun cam kapısı otomatik olarak açıldı ve Lo Feng içeri girdi ve kapı otomatik olarak arkasından kapandı. Her ne kadar basit bir cam kapı olsa da, ister ruh enerjisi, ister genetik enerji vesaire olsun, tarama sinyallerinin hiçbiri bu özel cama nüfuz etme yeteneğine sahip değildi. Cam kapının içinde. Saygıdeğer misafir, nasılsınız? İnanılmaz derecede güzel bir bayan, kırmızı tüylü kuyruğu hafifçe eğildi. Nasılsın? Parayı almaya geldim. Lo Feng başını salladı. Tek bir bakışla bu kadının aslında bir robot olduğunu anında anlayabilirdi, sadece dış tarafında bir deri tabakası vardı. Lütfen hesap numaranızı giriniz. Robot kadın gülümsedi. 8492, 8593, ROX, 8528, 5285, 32. Lo Feng hızla bildirdi. Ruh enerjini kontrol etmem gerekiyor. Robot kadın sağ elini uzattı. Lütfen sağ elimi süpürmek için ruh enerjinizi yükseltin.
Lo Feng başını salladı. Bir ruh enerjisi ipliği hızla bayanın sağ elinden geçti. Öğretmeninin mirasının Yunmo gezegeninin bir öğrencisi tarafından toplanması gerektiğinden bu ruh enerjisi taraması inanılmaz derecede önemliydi. Tarama uyumlu, lütfen 3 katmanlı 4 dalga kodunu girin. Bayan devam etti. Lo Feng hızla inanılmaz derecede karmaşık kodları girdi ve aynı anda önündeki ekrandaki bayana baktı. Şifre kabul edildi. Bayan gülümsedi. Lo Feng denge kontrolü diye emretti. O sırada Lo Feng inanılmaz derecede gergindi. Öğretmeninin ona bıraktığı hesapta ne kadar vardı? Ekran parladı ve rakamlar belirdi. Denge 3.122.810 karışık element. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.